2025 yazında Türk kulüplerinin transfer için harcayabileceği paranın sınırına ulaştığını düşünüyorduk. Yanılmışız. Çünkü kulüpler bugün yalnızca kasalarındaki parayı harcamıyor. 2027'nin sponsorluk gelirini, 2028'in transfer bütçesini ve henüz kazanılmamış Avrupa gelirlerini şimdiden futbolcu sözleşmelerine bağlıyorlar. Videonun sonunda milyonlarca euroluk bu transferlerin gerçekte kimin cebinden çıktığını ve işler kötü giderse faturanın kime kaldığını net biçimde göreceksiniz. Ana konuya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. YouTube'da Hype özelliği sizde açıksa videoya hype vererek daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. 2025 yazına Türk futbol tarihinin en çılgın transfer dönemi demiştik. Meğer o dönem yalnızca başlangıçmış. Aradan bir yıl bile geçmeden rakamlar yeniden büyüdü. Kulüplerin borçları azalmadı. Yayın gelirleri Premier Lig seviyesine çıkmadı. Türk futbolu Avrupa'da düzenli başarı kazanan bir yapıya dönüşmedi. Altyapılardan yüksek bonserviste satılan oyuncular çıkmaya başlamadı. Buna rağmen harcamalar arttı. Geçen sezon Süper Lig kulüpleri yaz ve kış transfer dönemlerinde yaklaşık 479 milyon euro bonservis ödedi. Oyuncu satışlarından elde edilen gelir ise yaklaşık 264 milyon euroda kaldı. Sadece bir sezonda 215 milyon euroyu aşan net transfer açığı oluştu. Böyle bir sezonun ardından kulüplerin harcamaları azaltması beklenebilirdi. Tam tersi oldu. 2026-27 transfer döneminin henüz başında Süper Lig kulüplerinin bonservis harcaması 157,4 milyon euroya ulaştı. Transfer gelirleri ise yaklaşık 37 milyon euroda kaldı. Temmuz ayı bitmeden yaklaşık 120 milyon euroluk yeni bir açık oluştu. Üstelik bu hesaba futbolcu maaşları, imza paraları, menajer ücretleri, bonuslar ve ilerleyen yıllarda devreye girecek satın alma maddeleri dahil değil. Ortaya çıkan soru açık. Türk futbolu gerçekten zenginleşti mi? Yoksa kulüpler henüz kazanmadıkları paraları daha uzun vadeli sözleşmelerle harcamayı mı öğrendi? Fenerbahçe Mason Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş Leandro Trossard için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis verecek. Oyuncunun 3 yıllık garanti maaşı 19,5 milyon euro. Açıklanan rakamlara göre Trossard'ın toplam maliyeti en az 37,5 milyon euro. Galatasaray Leslie Ugochi için 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödedi. Anlaşmada 22,5 milyon sterlinlik şarta bağlı satın alma maddesi bulunuyor. Trabzonspor ise Aral Şimşir için 13 milyon euro bonservis ve 4 sezon boyunca toplam 8 milyon euro garanti maaş taahhüt etti. Yalnızca bu 4 oyuncu için açıklanan veya belirli şartlara bağlanan yükümlülükler bile çok yüksek. Üstelik bunlar menajerlerin basına sızdırdığı tahmini rakamlar değil, kulüplerin kapa bildirdiği anlaşmalar. Fenerbahçe'nin durumu tabloyu daha da dikkat çekici hale getiriyor. Kulüp Greenwood transferini açıklamadan yaklaşık 2 hafta önce UEFA'dan 7 milyon euro mali disiplin cezası aldığını duyurdu. UEFA incelemesine göre Fenerbahçe'nin 2025 yılındaki futbol takımı maliyetleri, futbol gelirlerinin %84'üne ulaşmıştı. UEFA'nın izin verdiği üst sınır %70'ti. Kulüp, kadro maliyetleri gelirlerine göre fazla yüksek olduğu için ceza aldı. Yaklaşık 2 hafta sonra tek bir futbolcu için 39 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Bu tablo mali rahatlamaya mı işaret ediyor? Yoksa UEFA cezası bile transfer döneminde ödenmesi gereken sıradan bir gider olarak mı görülüyor? Bu noktada sık kullanılan bir açıklama var. Bonservis peşin ödenmiyor. Bu doğru. Greenwood'un 39 milyon euroluk bedeli 3 yılda 3 eşit taksitle ödenecek. Trossard'ın 18 milyon euroluk bonservisi 6 taksite bölünecek. Aral Şimşir'in 13 milyon euroluk bedeli 7 taksitle karşılanacak. Ancak taksit transferi ucuzlatmaz. Ödemeyi ileri tarihlere yayar. Greenwood'un bonservisinin bugün tamamının ödenmemesi borcun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Fenerbahçe önümüzdeki 3 yıla 13'er milyon euroluk ödeme bırakıyor. Buna futbolcunun maaşı, primleri, menajerlik ücreti ve diğer giderler eklenecek. Transferi bugünkü yönetim açıklıyor. Taksitlerin bir bölümünü sonraki yönetimler ödüyor. Başkan bugün havalimanında karşılanıyor. 3 yıl sonraki başkan aynı transferin kalan borcuyla uğraşabiliyor. Türk kulüplerinin gelirleri aynı hızda büyümedi. Büyüyen şey ödemeleri gelecek yıllara yayabilme imkanı oldu. Benzer bir tabloyu 2025 yazında da gördük. Galatasaray Victor Osimhen için 75 milyon euro bonservis ödedi. Oyuncuya sezon başına 15 milyon euro net garanti ücret, 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ödemesi yapılacağı açıklandı. Osimhen'in yıllık oyuncu paketi 21 milyon euroya ulaşıyor. 4 yıllık sözleşme boyunca yalnızca açıklanan bonservis ve oyuncu ödemeleri hesaplandığında toplam taahhüt 159 milyon euroyu buluyor. Menajerlik ücretleri ve ek primler bu rakama dahil değil. Galatasaray daha sonra Wilfried Singo için 30,8 milyon euro ödedi. Uğurcan Çakır transferinin bedeli ise bonuslarla birlikte 36 milyon euroya kadar çıktı. Bir dönem Türk futbolunda 10 milyon euroluk transfer kulüp tarihinin en büyük harcamalarından biri sayılırdı. Bugün 10 milyon euro büyük kulüpler için sıradan bir başlangıç rakamına dönüştü. 15 milyon euro makul bulunuyor. 20 milyon euro için piyasa böyle deniyor. 30 milyon euroluk transferler eskisi kadar şaşırtmıyor. 75 milyon euro ödendiğinde tartışma birkaç gün sürüyor. Ardından yeni transfer haberleri gündemi değiştiriyor.
gösteriyor. Futboldaki fiyat algısı kısa süre içinde ciddi biçimde düştü. Ancak kulüpler açısından önemli bir kur riski var. Gelirlerin büyük bölümü Türk lirası ile elde ediliyor. Borçların önemli kısmı ise Euro ve sterlin üzerinden oluşuyor. Forma Türk lirasıyla satılıyor. Kombine geliri Türk lirasıyla toplanıyor. Yerel sponsorlukların önemli bölümü Türk lirası üzerinden yapılıyor. Bonservisler ise Euro. Futbolcu maaşları Euro. Menajer komisyonları Euro. İmza paraları Euro. Kur yükseldiğinde borcun döviz tutarı değişmiyor. Fakat Türk lirası karşılığı büyüyor. Buna rağmen tribünlerde ve sosyal medyada 10 milyon euro sanki 10 milyon lira konuşuluyormuş gibi kolayca telaffuz ediliyor. Kulüpler bu harcamaları hangi gelirlerle karşılayacak? İlk seçenek yayın geliri. Süper Lig ve 1. Lig'in bütün yayın haklarını kapsayan anlaşmanın sezonluk değeri 182 milyon dolar. Bu para tek bir kulübe ödenmiyor. İki ligin toplam yayın paketi birçok takıma farklı kriterler üzerinden dağıtılıyor. İkinci seçenek Avrupa Kupaları. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılan bir kulüp eşit katılım payı olarak 18,62 milyon euro kazanıyor. Galibiyet, beraberlik, sıralama ve diğer gelirler daha sonra ekleniyor. Bu gelir Türk kulüpleri için yüksek olabilir. Osimhen'in yıllık oyuncu ödemesi 21 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan gelen sabit para bu paketi bile tek başına karşılayamıyor. Kulüplerin dayanak gösterdiği bir başka konu TFF'nin açıkladığı takım harcama limitleri. 2026-27 sezonu için Galatasaray'ın harcama limiti yaklaşık 9 milyar lira olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin limiti 6,33 milyar lira. Beşiktaş'ın limiti 4,12 milyar lira. Trabzon'un limiti ise 2,53 milyar lira. Bu rakamlar kulüplerin kasasında aynı miktarda para bulunduğu anlamına gelmiyor. Harcama limiti kullanılabilecek üst sınırı gösteriyor. Nakit miktarını değil. Kredi kartı limitinizin 500 bin lira olması banka hesabınızda 500 bin lira olduğu anlamına gelmez. Banka size o tutara kadar borçlanma imkanı tanır. Borcu daha sonra yine sizin ödemeniz gerekir. Kulüpler için de durum aynı. 9 milyar liralık harcama limiti 9 milyar liralık hazır para değildir. TFF ayrıca belgelenen yeni gelirler ve belirli gerekçelerle kulüplerin limit artışı talep edebileceğini belirtiyor. Yeni sponsor bulunabilir. Gayrimenkul projesi açıklanabilir. Sermaye artırılabilir. Gelecekte elde edilmesi beklenen bir gelir belgelendirilebilir. Böylece harcama alanı genişleyebilir. Fakat izin verilen harcama büyürken kulübün düzenli gelir üretme kapasitesi aynı hızda artmayabilir. Kulüplerin nakit oluşturmak için kullandığı yöntemlerden biri de sermaye artırımı. Galatasaray Sportif 2025 yazında 5,4 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini %150 bedelli artırımla 13,5 milyar liraya yükseltti. Bu işlemle 8,1 milyar liralık yeni pay çıkarıldı. Bu para futbol faaliyetlerinden elde edilen kar değildi. Yayın gelirlerinin artmasıyla kazanılmadı. Altyapı oyuncularının satışından oluşmadı. Şirket hissedarlardan ve yatırımcılardan yeni kaynak topladı. Sermaye artırımı kısa vadede kulübün kasasına para sokabilir. Borçların ödenmesini ve transfer yapılmasını sağlayabilir. Ancak kulüp belirli aralıklarla yeniden yatırımcılarından para istemek zorunda kalıyorsa kendi gelirleriyle ayakta duran bir yapıdan söz edilemez. Gayrimenkul projeleri de benzer bir kaynak kullanıyor. Beşiktaş, Haziran 2026'da Dikilitaş'taki taşınmazlar için arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri imzaladı. Projede Beşiktaş'ın payı %40 olarak belirlendi. Bir kulübün gayrimenkul projesi yapması tek başına yanlış değil. Bu gelirle borç kapatılabilir, tesis yapılabilir veya uzun vadeli gelir sağlayacak yatırımlar finanse edilebilir. Sorun bir defalık gayrimenkul gelirinin her yıl tekrarlanan futbolcu maaşlarına bağlanmasıyla başlıyor. Bir araziyi bir kez değerlendirirsiniz. Futbolcunun maaşını ise sözleşmesi boyunca her sezon ödersiniz. Kulüpler neden bu kadar büyük bir risk alıyor? Çünkü yıldız transferinin ödülü hemen geliyor. Maliyeti ise yıllara yayılıyor. Oyuncunun uçağa bindiği açıklandığında sosyal medya hareketleniyor. Havalimanında taraftarlar toplanıyor. Forma satışları artıyor. Yönetim destek kazanıyor. Başkan oyuncu henüz maça çıkmadan başarılı kabul ediliyor. Transfer başarısız olduğunda ise sözleşme kulüpte kalıyor. Oyuncuyu alan başkan görevden ayrılabiliyor. Teknik direktör değişebiliyor. Yeni yönetim göreve gelebiliyor. Ancak 4 yıllık maaş ve bonservis yükümlülükleri devam ediyor. Yüksek maaş nedeniyle futbolcuya başka bir takım bulunamıyor. Sözleşmenin feshedilmesi için tazminat ödeniyor. Ardından aynı bölgeye yeni bir oyuncu alınıyor. Kulüp bu kez aynı pozisyonda iki farklı futbolcunun maliyetini taşıyor. Ekonomik sorun yalnızca pahalı futbolcu alınması değil, pahalı transfer başarısız olduğunda oyuncudan çıkmanın da zorlaşması. Süper Lig'de yıllık 8 veya 10 milyon euro kazanan bir futbolcuyu aynı maaşla transfer etmek isteyen Avrupa kulübü bulmak kolay değil. Oyuncu başarılı olursa yüksek maliyet göz ardı edilebiliyor. Başarısız olursa sözleşme kulübün üzerinde kalıyor. Buna rağmen kulüpler her transfer döneminde benzer yolu izliyor. Bir önceki pahalı transfer başarısız olduğunda scouting sistemi güçlendirilmiyor. Daha genç ve satılabilir oyunculara yönelmek yerine yeni bir yıldız aranıyor. Maaş
Maaş dengesi düşürülmüyor. Bir önceki transferden daha pahalı bir isim getirilmeye çalışılıyor. Bunun yönetimler açısından açık bir nedeni var. Taraftara altyapı kuracağız, 3 yıl sabretmeniz gerekiyor demek zor. Dünyaca tanınan bir oyuncu getiriyoruz demek daha kolay. Türkiye'de kulüp başkanlığı seçimlerinde uzun vadeli sportif planlardan çok transfer vaatleri öne çıkıyor. Bir aday yıldız oyuncu sözü veriyor. Diğer aday daha tanınmış bir oyuncunun adını açıklıyor. Göreve gelen yönetim sözünü tutmak için kulübün sonraki yıllarını borçlandırabiliyor. Taraftarın da bu sistem üzerindeki baskısı göz ardı edilemez. Rakip 30 milyon euroluk oyuncu aldığında kendi yönetimimizden karşılık bekliyoruz. Biz muhasebeci değiliz, taraftarız deniyor. Taraftarın bilanço hazırlamak gibi bir görevi yok. Fakat kulübün borcu başka bir kurumun üzerine kalmıyor. Başkan gidiyor, teknik direktör gidiyor, futbolcu gidiyor, borç kulüpte kalıyor. Kulüp yalnızca o gün görev yapan yöneticilerden oluşmuyor. Yıllar sonra aynı takımı destekleyecek taraftarları da ilgilendiriyor. Bugünkü transfer sevincinin maliyeti ileride başka yönetimlerin ve taraftarların karşısına çıkabiliyor. Üstelik bu kadar büyük harcamaya rağmen Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Bonservisler ve maaşlar yükseliyor. Kadroların piyasa değerleri büyüyor. Sportif sonuçlar ise aynı hızda gelişmiyor. Türkiye Avrupa kupalarında düzenli olarak yarı final oynayan bir futbol ülkesi değil. Şampiyonlar Ligi'ne sürekli takım gönderemiyor. Genç oyuncu yetiştirip düzenli olarak yüksek bonservis geliri elde eden bir sistem de kurabilmiş değil. Portekiz ve Hollanda gibi ligler genç oyuncu geliştirip satarak gelir oluşturuyor. Türkiye'de ise çoğu zaman hazır oyunculara daha yüksek maaş verilerek rekabet edilmeye çalışılıyor. Bu liglerde oyuncu alınıyor, geliştiriliyor ve daha yüksek bedelle satılıyor. Türkiye'de bazı futbolcular kariyerlerinin en yüksek maaşını alıyor. Sözleşmelerinin sonunda ise bedelsiz olarak ayrılıyor. Zaman zaman yüksek bonservisli satışlar yapılıyor. Fakat satıştan gelen para altyapıya veya borç azaltmaya yöneltilmediğinde kalıcı bir değişiklik oluşmuyor. 30 milyon euroya futbolcu satılıyor. Yerine benzer bedelle başka bir oyuncu alınıyor. Ardından bu işlem büyük bir ticari başarı olarak sunuluyor. Oyuncu satışı kulübün borcunu azaltmıyor, altyapıya kaynak oluşturmuyor ve yeni transferi finanse etmek için kullanılıyorsa sistem aynı şekilde devam ediyor. Kulüpler bir yandan yayın gelirlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor. Diğer yandan tek bir oyuncuya birçok Süper Lig takımının yıllık bütçesinden yüksek para bağlıyor. Mali disiplin açıklamaları yapılıyor. Ardından UEFA'dan kadro maliyeti nedeniyle ceza alan bir kulüp 2 hafta sonra 39 milyon euroluk bonservis açıklayabiliyor. Türk futbolu bir anda daha fazla gelir üretmeye başlamadı. Yayın gelirleri milyarlarca euroya çıkmadı. Süper Lig'in küresel ticari değeri Premier Lig seviyesine ulaşmadı. Kulüpler yalnızca paraya ulaşmak için daha fazla yöntem kullanmaya başladı. Bonservisler taksitlere bölünüyor, gelecekteki gelirler teminat gösteriliyor. Sermaye piyasalarından para toplanıyor, gayrimenkuller futbol bütçesine aktarılıyor. Maaşlar farklı ödeme kalemlerine ayrılıyor. Satın alma maddeleri sonraki yıllara taşınıyor. Ancak para bulmakla gelir üretmek aynı şey değil. Borçlanabilmek zenginlik değildir. Harcama limiti gelir değildir. Sermaye artırımı sportif kazanç değildir. Gayrimenkul satışı her yıl tekrarlanabilen bir futbol geliri değildir. Bonservisi 7 takside bölmek de oyuncuyu ucuzlatmaz. Yalnızca ödemeyi 7 ayrı tarihe yayar. Bugün transfer uçakları inmeye devam ediyor. Havalimanları doluyor. Kulüplerin sosyal medya hesapları yüksek etkileşim alıyor. Futbolcular yeni formalarıyla kameraların karşısına geçiyor. Fakat transfer tanıtımlarında ödeme takvimleri gösterilmiyor. Sportif başarı gelirse sistem bir süre daha devam ediyor. Başarı gelmezse yeni bir sermaye artırımı, yeni bir borç yapılandırması, yeni bir gayrimenkul projesi veya yeni bir yönetim gerekiyor. Ardından aynı cümle yeniden kuruluyor. Bu transfer kulübün kasasından çıkmadı. Peki para nereden çıktı? Sponsorun verdiği para kulübün geliri değil mi? Hissedarın sermaye artırımında ödediği para gerçek para değil mi? Arazinin değeri kulübün varlığı değil mi? Gelecek sezonun bütçesi kulübün geleceğine ait değil mi? Bir transferi kulüp ödemiyorsa kim ödüyor? Cevap değişmiyor. Kulüp ödüyor. Bugünkü yönetim ödemezse sonraki yönetim ödüyor. Avrupa geliri gelmezse yeni borç bulunuyor. Yeni borç bulunamazsa kulübün başka bir geliri veya varlığı kullanılıyor. Bu nedenle konu Greenwood'un, Trossard'ın, Osimhen'in veya başka bir futbolcunun iyi olup olmaması değil. Bu futbolcular başarılı olabilir. Takımlarına şampiyonluk kazandırabilir. Avrupa'da iyi sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Sorun oyuncular değil. Kulüplerin sportif başarısını sürekli pahalı transfere bağlayan yönetim anlayışı. Her sezon daha fazla harcama yapılmadan rekabet edilemeyeceğine inanılması. Kulübün sonraki yıllarının birkaç haftalık transfer heyecanı için borçlandırılması. Türk futbolunun yıldız transferinden önce öğrenmesi gereken temel kural basit. Kazandığından az harcamak. Şampiyon olunamayan bir sezon telafi edilebilir. Yanlış teknik direktör değiştirilebilir. Başarısız futbolcuyla yollar ayrılabilir. Fakat yıllara yayılan borçların üzerine her sezon yenileri eklenirse bir süre sonra kulübün kullanabileceği gelir ve varlık kalmaz. 2025 yazında denizin tükendiğini söylüyorduk. 2026 yazında kulüpler kıyıyı da harcamaya başladı. Sizce bu harcamalar gerçekten sportif yatırım mı? Yoksa Türk futbolunun birkaç yıl sonra ödemek zorunda kalacağı büyük bir fatura mı? Görüşünüzü lütfen yorumlarda yazın. Bu tür araştırmalı futbol dosyalarının devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.
YouTube'da hype özelliği sizde görünüyorsa videoya hype vererek çalışmanın daha fazla izleyiciye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.